Soy ve ırk üzerine. Kur'an-ı Kerim'de soy için zürriyet, nesil, sulb, al ve ehil gibi kelimeler kullanılır. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'a oğlu için o senin ehlinden değil derken ve Hazreti Lut'un karısına da o senin alinden değil derken bir ayrıntıya işaret etmektedir. Yine Firavun ve beraberindeki yönetici sınıf içinde Kur'an-ı Kerim'de al ifadesi kullanılır. Yani Kur'an'da soy sadece biyolojik bağ için değil, inanç bağı içinde kullanılmaktadır. Hatta Hasan el-Basri'ye nispet edilen annemin doğurmadığı nice kardeşlerim vardır sözü, inanç bağının bazen biyolojik bağın bile önüne geçebileceğini gösterir. Biyolojik akrabalığın esas, kalıcı olmadığının en önemli göstergelerinden biri de Me'ariç suresindeki en yakınlarını cehennem azabına girmemek için Allah Azze ve Celle'ye fidye olarak teklif edilen anlatımdır. Bunun aksine soy konusunda sadece biyolojiyi esas alan yani materyalist olan Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama ebter dediler. Ebter, soyu kesik, soyunun devamı gelmeyen demektir. Bu açıdan düşünüldüğü zaman hem biyolojik olarak hem inanç bağı olarak bugün kimin ebter olduğu ortadadır. Birilerinin hidayetine vesile olmak İslam inancının devamı demektir. Bu yönüyle İslam davetçisi için de ebter olma diye bir tehlike söz konusudur. Kur'an-ı Kerim ebter olma tehlikesinden dolayı Hazreti Zekeriya'nın telaşını anlatır. Bunu Meryem suresinin girişinde görebilirsiniz. İnancın devam etmesi önemli olduğu kadar yayılması da önemlidir. Zira Hazreti Peygamber kıyamet günü sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmaktadır. Hazreti Peygamber aleyhisselamın çoklukla övüneceğini söylediği ifadesinin içinde bazı anlamlar barınır. Onun için bu hadis-i şerif üzerinde biraz düşünelim. Hadis-i şerifin işaret ettiği üzere ümmet olarak sayının artması için temelde iki yol vardır. Davet yolu ve aile kurumu. Daveti değil, soy konusunu konuştuğumuz için hadisin soyla alakalı noktasına değinmekle yetineceğiz. Hadis-i şerifte ümmetin genişlemesi için ailenin en az 3 çocuklu olmasına dair bir işaret söz konusudur. Zira Arapçada çok demek 3 ve yukarısını ifade etmektir. Türkçede çokluğun zıttı teklik, azlıktır. Ama Arapçada çokluğun zıttı için hem tekillik hem de ikillik vardır. Yani biz Türkçede 2 ve yukarısı için çoğul ifadesini kullanırken Arapçada çoğulluk 3 ve yukarısı için kullanılır. Hadiste dil bilgisi olarak ailelerin en az 3 çocuklu olmasına dair bir işaret söz konusudur diyebiliriz. Yine matematiksel olarak da artmadan bahsedeceksek en az 3 sayısına işaret edildiğini görmemiz gerekiyor. Çünkü anne baba ölünce ümmetten 2 kişi eksilecektir. 2 çocuk ölen anne babasının yerini dolduracaksa bu sayının sadece korunması, sabit kalması anlamına gelir. Oysa Hazreti Peygamber'in hadisinde artma ifadesi vardır. Dolayısıyla burada 3 ve üzerine dair bir işaret olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu Hazreti Peygamber'in hadisinde gizli bir işaret olarak kalmaktadır. Yoksa İslam'ın aile planlaması veya çocuk sayısı ile alakalı herhangi bir sayıyı emrettiğini söyleyemeyiz. Soy ve nesil için temelde inanç bağının olduğunu söyledik. Tabi böyle düşünmeyenler de var. Nasyonalist kişiler ülkeleri ırk çatısı altında toplamak istiyorlar. Ülkemizdeki üniter devlet anlayışı da bunun apaçık bir göstergesidir. Milliyetçilik bugünlerde Zafer Partisi üzerinden gündeme gelse de aslında Cumhuriyet rejiminin genel prensibidir. Ülkemizde ırk eksenli partilerin her zaman popüler olmasının sebebi de bu milliyetçilik prensibidir. Onun için anayasada Türk hissetmek gibi anlaşılması zor tanımlamalar bulunur. 1924 Anayasası'nın 88. maddesi ve şu anki anayasanın 66. maddesi ile Türk olmak veya Türkleşmek bu topraklarda barınmak için yegane yol olarak gösterilmiştir. Bakınız ülkemizde de bütün dillerin Türkçeden türediğini iddia eden Güneş Dil Teorisi diye bir garabet ortaya atıldı. Bir süre sonra utanç olarak anılacak olsa da bir dönem ateşlice savunulmuştur. İnanç birliğine karşı olanlar soy ve ırk üzerinden bir birlik inşa etmek istediler. Oysa toplumları bir arada tutmak için ırk iyi bir çimento değildir. Bunu anlamalarına rağmen son bir asırdan beridir Türkleştirme operasyonu yapmaya devam ediyorlar. Bu konuyu araştıranlar
bu işin önemli bir yerinde İsmet İnönü'nün olduğunu da görecektir. Sistemin istediği sosyal birliğin sağlanması için her vatandaşın Nihal Atsız veya Ziya Gökalp gibi dinsiz faşistlerin temeline attığı ateist veya tengrici bir anlayışa sahip olması bekleniyor. Şu an ülkede Suriyelileri, Afganları barındırmak istemeyenler onlara özel bir düşmanlık yapmıyorlar. Bu tutum yıllarca Kürtler için de geçerli olmamış mıydı? Asimile edilip bütün etnik grupları Türk hissettirmek için yıllarca her sabah ant okutulmamış mıdır? Araplara, Lazlara, Kürtlere, Zazalara, Romenlere, Boşnaklara, Çerkezlere mutluluk olarak Türk olmak gerektiği dikte edilmemiş midir? İslam biyolojiyi değil inancı merkeze alsa da kendisinden olmayanın hakkına da riayet etmiştir. Ama ırkçılığın temelinde dışlayıcılık, yallah Arabistanacılık, ya sev ya terk etçilik veya kendini ülkenin sahibi görme anlayışı yatıyor. İşte kısa bir dışlayıcılık örneği. Sevgili Türkçüler ve diğerleri. Sevgili Türkçüler ve diğerleri. Sevgili Türkçüler ve diğerleri. Duyduğunuz gibi Türkçüler ve diğerleri diyerek makro milliyetçilik yani dışlayıcılık yapıyor. Bu durum kafatasçı bir zihniyetin ürünü. İslam ötekinin hakkını korusa da ırkçı veya milliyetçi yaklaşım asla başkasının hakkına saygı duymamaktadır. Evet, ırkçılık her şeyin merkezinde yegane olarak kendisini görmektedir. Nietzsche'nin süper insan fikrinin ve Hitler'in Alman ırkının Aryan ırk olduğu iddiası da bu yeganeliğin göstergesidir. Az önce bahsi geçen güneş dil teorisi de bu yeganelik iddiasına yerli bir örnektir. Kur'an'da Yahudiler seçilmişlik havalarına girip ırkçılık yaptıkları anlatılarak eleştirilirler. Ceza amelin cinsinden hesabı yeryüzünün en tanınan ırkçılarından biri olan Hitler'in zulmüne uğrayarak bu ırkçı düşüncenin karşılığını görmüşlerdir. Elbette Holocaust'u savunamayız ama bu hadisenin bir adalet tecellisi veya etme bulma hadisesi olduğunu da görmek kaçınılmazdır. Allah Azze ve Celle eğer ırkçılık yaparak inanç değil biyolojik üstünlüğe inanırsanız başınıza sizin gibi düşünen daha şiddet bir düşman musallat ederiz mesajını veriyor. Türkler de Araplar da İslam'la birlikte güçlenmiş, yeryüzünde hem güçlü devletler kurabilmiş hem de diğer milletlerin de beğenisini kazanmışlardır. Türkler kaçın Atilla geliyor seviyesinden şeriatın kestiği parmak acımaz diyen Osmanlı'nın adaleti ile anılma seviyesine gelmişlerdir. Yine Araplar bedevi bir millet olarak tanınmaktan kurtulmuş ve medeniyeti öğreten Emevi gibi büyük devletler meydana getirmişlerdir. Tarih ve vakanın bu anlattığımızdan farksız olduğu işin ehillerince bilinmektedir. Zira İslam tarihi ne Arap ırkının tek başına ne Türklerin tek başına ayakta kalamayacağının örnekleriyle doludur. İşte 7. yüzyılda mevali politikası izleyenler ile 19. yüzyılda kanuni esası çıkaranlardan kısa zaman sonra gücün ve hakimiyetin çekip alınması buna en bariz örneklerdendir. Elhasılı kelam, İslam soyların, ailelerin, kabilelerin, bodunların değil ancak iman edenlerin üstünlüğüne inanmaya çağırır. Bunun dışındaki her çağrı veda hutbesinde ayaklar altına alınmıştır. Dinleme tahammülü gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka podcast yayınında görüşme temennisiyle selametle kalın.